Parıltılı bir kariyerin ortasında sessiz bir son. O zarif duruşuyla ekranların sakin yıldızıydı. Ama kamera arkasında çok az kişi onun yalnızlığının tanığıydı. Hayranları onun masum gülüşüyle hatırlarken meslektaşları içine kapanık birisi olarak hatırlıyordu. Başarı ona gerçek bir ışık getirdi ve o ışık giderek göz kamaştırıcı bir hal aldı. Bir gün bu ışık sessiz bir şekilde çalındı. Ne oldu, kim sustu, kim konuşamadı, bu konular tamamen karanlıktaydı. Aslında cevaplar her yerdeydi ama hiçbir yerde de tam bir cevap yoktu. Ve o günden sonra bize sadece sorular kaldı. Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce yaklaşık 100 kişi kadar böyle bir eksiğimiz var 30.000 abone olmak için. Bu yüzden kanala abone olup olmadığınızı bir kontrol ederseniz gerçekten çok sevinirim. Bana çok faydası olur. Ayrıca biliyorsunuz kendimce bir hedef koydum. Her videoda 1000 like en azından alabilmek istiyorum ve bu konuda da bana yardımcı olursanız harika olur. Ben bugün sizlere benden çokça istemiş olduğunuz bir davadan, Yu Menglong davasından bahsedeceğim. O kadar ki yani hem YouTube yorumlarında hem Instagram DM'lerde sürekli beni bu konuyla ilgili sıkıştırdınız ve birazcık daha bilgi toparlayabilmek için açıkçası zamana ihtiyacım vardı. Sonunda video çıkarabilecek kadar şey topladığıma inanıyorum. O yüzden bugün Yu Menglong'dan konuşacağız. Yu Menglong 15 Haziran 1988'de Ürümqi, Çin'de dünyaya geldi. Ailesi aslında sıradan, sevgi dolu bir aileydi ama maalesef ki Menglong henüz çok küçük yaştayken babasını kaybetti. Ailesinin tüm yükü annesinin omuzlarına kaldı. Annesi maddi ve manevi olarak elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Oğlunun güzel bir geleceği olsun, babasının yokluğu yüzünden erken yaşta çalışmak zorunda kalmasın ya da eğitimine ara vermek zorunda kalmasın istiyordu. Anlayacağınız üzere annesi Menglong'un en büyük destekçisiydi ve Menglong da büyümeye başladıkça bunun daha çok farkına vardı. Hatta sosyal medyada şunu görmüş olabilirsiniz. Menglong'un böyle daha üne kavuşmamışken, doğru düzgün para kazanmıyorken bir hayali vardı. İleride başarılı olup kendi parasını kazandığında annesine güzel balkonlu bir ev alacaktı ve evin balkonunu güllerle donatacaktı. Ki daha sonrasında bu hayalini gerçekleştirdi de. Annesine memleketleri Ürümqi'de bir ev aldı ve balkonu vardı ve evin bahçesinde de güller ekiliydi. Annesi Menglong'un hayallerine kavuşabilmesi için yaşamış oldukları küçük yerden Pekin'e göç etti. Bu sayede Menglong, Beijing Contemporary Music Akademi'nin lise bölümüne gitti ve burada aslında sahne ile ilgili ilk eğitimlerini almaya başladı. Üniversitede de yine Beijing'in sahne sanatları bölümünden mezun oldu. Okul hayatı şarkı söylemek, provalara katılmak, oyun sahnelemek gibi şeylerle geçti. Hem sahne arkası için hem sahne önü için gerekli olan tüm eğitimleri aldı. Zamanla hem müzik sektöründe hem de oyunculuk sektöründe başarılı olabileceğini fark etti. Güzel bir sesi vardı. Aynı zamanda oyunculuk açısından da gayet iyiydi. Bu yüzden ikisini harmanlamaya karar verdi. Okuldaki öğretmenleri onun sesine ve çalışkanlığına gerçekten hayrandılar. Sakin ve dikkatli tavırları vardı. Söylenen her şeyi direkt kapıyordu. İçe dönük, sessiz birisi olarak biliniyordu, evet, ama sahnede bambaşka birine dönüşüyordu. Hatta onunla beraber böyle işler yapan, ortak işler yapan arkadaşlarının söylediğine göre Menglong her sahneye çıkmadan önce böyle o kadar heyecanlı olurdu ki sanki bu adam sahneye çıktığında bir şeyler ters gidebilir gibi hissederdiniz. Yani o her zaman ilk heyecanını yaşıyor gibiydi. Ama sahneye çıktığında birden kusursuz bir oyuncuya dönüşürdü. Resmen devleşirdi. Hatta meslek hayatı boyunca bu zıtlık da onun imzası haline geldi. Sahne arkasında sessiz sakin, sahne önünde ise coşkulu adam. Ayrıca yine arkadaşlarının söylediğine ve hayranların gözlemlediğine göre Menglong şöhretle beraber değişen tiplerden değildi. Hala mütevazıydı, hala o masum gülüşüne devam ediyordu. Yani şöhret evet bazı noktalarda onun işte maddi değişiklikler gibi şeyler yaşamasını tabii ki sağlamıştı. Ama bu kesinlikle karakterini kötü anlamda etkilememiş gibi görünüyordu. Bu yüzden hayranları onu daha çok seviyorlardı. Her zaman aynı samimiyetinde, her zaman aynı doğallığında kalan bir ünlüydü onlar için.
Daha genç yaşlardayken bu ününe kavuşabilmek için yarışmalara katılmaya başladı. 2007 yılında My Show My Style isimli bir yarışmaya katıldı ve buradan seçmelerde öne çıkarak adını yavaş yavaş duyurmaya başladı. Ama bu aslında sadece ilk adımdı diyebiliriz. Asıl böyle duyulması 2010 yılına dayanıyordu. 2010 yılında Superboy isimli yarışmaya katıldı ve bu içinde gerçekten çok rağbet gören, yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan bir yarışmaydı. Burada Menglong birçok yetenekli kişi arasında ilk 5'e kalmayı başardı. Birinci olamadı, bir noktada elendi evet, ama insanlar artık Menglong'u daha çok tanımaya başladılar ve hatta kendisine böyle bir hayran kitlesi oluşturmaya başladı. Aynı dönemde müzik videoları ve bağımsız projelerle de çalışmaya başladı. 2011 yılında The Little Prince isimli ilk kısa filminde rol aldı diyebiliriz. Yani bu onun aslında sahneyle bizzat resmi olarak ilk tanışmasıydı. Burada almış olduğu rol çok küçüktü ama her şeyin başlangıcıydı. Sonraki yıllarda hem müzik hem oyunculuk projeleriyle meşgul oldu. 2013 yılında bir single çıkardı ve ardından sahne performansları, fan buluşmaları, reklam projeleri ardı arkasına gelmeye başladı. 2015'te yayınlanan Go Princess Go dizisi ise aslında onun patlama noktası oldu. Burada 9. Prens rolündeydi ve bu rolüyle insanların beğenisini topladı. Karakterin zarifliği, derinliği ve Menglong'un oyuncu yetenekleriyle insanlar onun artık ne kadar iyi bir iş çıkardığını daha da görmüş oldular ve sosyal medya hesaplarında hızla bir artış olmaya başladı. İnsanlar onu takip ediyorlardı. Yapacağı sonraki işleri merak ediyorlardı. Ardından Eternal Love geldi. Büyük prodüksiyonlu bir diziydi ve Çin'in sınırlarını aşan dizilerden bir tanesi oldu. Ben izlemedim ama adını çok duymuştum ve muhtemelen bu videodan sonra izleyeceğim de. Burada Menglong gerçekten böyle başrollerden birisindeydi ve çok başarılı bir iş çıkardı. Burada da kendisini kanıtlamasıyla beraber gitgide almış olduğu işler katlandı. Artık sadece Çin'de değil, Asya genelinde tanınan bir yüz haline geldi. Net geliri tam olarak kamuya açıklanmasa da bir noktadan sonra 5-10 milyon dolar civarında bir net değeri olduğu düşünülüyor. Ama bu şaibeli, kesin bir şey değil aslında. Yani oldukça ünlü, oldukça sınırları aşan bir sanatçı haline gelmişti. Ve 11 Eylül 2025 tarihine geldiğimizde bu parıldayan hayat birdenbire yok oldu. Medyaya düşen habere göre 11 Eylül 2025'te Pekin Chaoyang bölgesinde bir apartmandan yüksekten düşme sonucuyla Menglong hayatını kaybetmişti. 10 Eylül'de 5-6 kişiyle birlikte bir arkadaşının evinde akşam yemeği yedi. Saat 2'den sonra uyumak için yatak odalarından birine girdi ve kapıyı kilitledi. Arkadaşları sabah saat 6'da evden çıkarken bedenini apartmanın önünde yerde zeminde buldular. Aynı zamanda orada çalışan işçilerden bir tanesi de Menglong'un durumunu görmüş ve polislere, sağlık ekiplerine durumu bildirmişti. Bu arada bu yemek yediler, daha sonrasında kendisini odasına kapattı, kilitledi kısmını o gün o evde olan arkadaşlarının tanıklığı sayesinde biliyoruz. Bu haberin düşmesinin ardından çalışmış olduğu stüdyo Weibo üzerinden bir taziye mesajı tarzında mesaj yayınladı. Sevgili Menglong'u bir kaza sonucu kaybettik. Resmi kayıtlara göre herhangi bir suç unsuru yok. Polis ise 12 saat içerisinde bu olayın kaza olduğuna karar verdi ve davayı direkt kapattı. 16 Eylül'e kadar annesi sessiz kaldı. 16 Eylül'de ise resmi bir açıklama yaptı ve oğlum alkol aldıktan sonra yüksek bir yerden düştü. Lütfen spekülasyonlara son verin. Polisimiz soruşturmayı tamamladı ve biz de onların soruşturma sürecine güveniyoruz dedi. Yine çalışmış olduğu ajans ve stüdyoda bildiri yayınladılar. Onlar da aynı şekilde spekülasyonlara son verin, herhangi bir şekilde yanlış bilgi yaymayın. Bu tamamen kaza, bir sürece güveniyoruz dediler. Ayrıca polis de bir bildiri yayınladı ve bu bildiride resmi olmayan yalan yanlış bilgiler yaydıkları düşünülen 3 kişinin tutuklandığından bahsedildi. Bu kişiler Zheng, Yuan ve Zhu olarak geçiyordu basında.
Bu kişilerin sosyal mecralar üzerinden Meng Long'un hayatını kaybetmesiyle alakalı çarpıtılmış bilgiler paylaştığı düşünülüyordu ve daha sonrasında sorgulandılar vesaire. Söylenenlere göre kadınlar kendilerinde bunu tamamen uydurduklarını itiraf etmişlerdi. Baktığınız zaman Meng Long'un kendi annesi, kendi çalışmış olduğu stüdyo, ajans, polisler herkes tek bir şeyi söylüyordu. Meng Long kaza geçirdi. Alkol almıştı, camdan düştü ve hayatını kaybetti. Ama buna neredeyse hiç kimse inanmadı. Yani evet, inanan kısım var ama çok az bir kısım. Kamuya açık doğrulanmış bir adli tıp raporu aslında yok. Ama çeşitli medya kaynaklarında bazı bilgiler paylaşıldı ve bu bilgiler birazcık rahatsız edici aslında. Medyada paylaşılan resmi olmadığı söylenen raporlardan birine göre Meng Long'un vücudunda çatlaklar vardı. Kemiklerinde kırıklar vardı. Yüzünde morarma, burnunda, ağız kısmında kırmızı sıvı yayılması gibi şeyler vardı. Yani sadece düşmeye bağlı hasar almış gibi değil de öncesinde de bir şeyler yaşamış gibiydi. Vücudunda kün travmalar olduğuna dair bir ibare de geçiyordu. Ve burada hayatını kaybetme sebebi olağan dışı olarak yazılmıştı. Yani bu rapora göre Meng Long'un hayatını kaybetmesi şüpheliydi. Bazı iddialara göre ise Meng Long'un adli tıp raporunda bir zehire rastlanmıştı. Sol uyluğunun iç kısmında ise bir iğne izi görülmüştü. Yani zehrin bu şekilde ona enjekte ettiği düşünülüyordu. Bu bilgiler aslında medyaya adli tıp raporu yayınlandı gibi düşse de sitenin içerisine girdiğinizde, bu tarz sitelerin içerisine girdiğinizde resmi belge olmadığını ya da direkt belge yoktur şeklinde bir ibareyi görüyorsunuz. Yani bunlar ne kadar doğru, ne kadar değil bilemiyoruz şu an için. Düştüğü balkonla ilgili de bazı şeyler var ve bu bilgiler de birazcık böyle iç gıcıklayan türden. Meng Long'un düşmüş olduğu pencerenin camının kırık olduğu, cam filesinin yırtık olduğu ve pencere dış yüzünde tutunma, parmak izi gibi izler olduğu öne sürüldü ve bu da Meng Long itilmeye, aşağı atılmaya çalışıldı. Bu sırada tutulmaya çalışıyordu, bir şekilde kurtulmaya çalışıyordu ama karşısındaki kişiler onu atmayı başardılar gibi bir düşünceyi ortaya koydu. Şimdi genel olarak size medyada kabul gören ya da çok konuşulan teorilerden bahsetmek istiyorum. İlki aslında polisin ve ailenin teorisi. Meng Long gerçekten o gün arkadaşlarıyla yemek yedi, güzel bir akşam geçirdi ama içkinin dozunu fazla kaçırdı. Pencereye yaslanırken de birdenbire aşağıya düştü. Yani olan bundan ibaretti. Tamamen kaza içeriyordu. Bu kısma da dediğim gibi inanan bir kitle tabii ki var. Hatta buna inanan insanlar şöyle bir şey söylüyorlar. Genç bir sanatçıydı, stresli bir işi vardı. Zaten içe kapanık birisiydi. Böyle daha dertli izlenimi veren birisiydi ve çok fazla alkol tüketimi de onu bu sona hazırladı. Yani bu tamamen olağan şeklinde düşünüyorlardı. İkinci teoriye gelirsek bu zehirlenme teorisi. Bu sızdırılmış bazı raporlara göre Meng Long'un vücudunda tetrodotoksin isimli bir zehir vardı. Bu balon balığının zehriymiş sanırım. O uyluk iç kısmındaki iğne iziyle birleşince birileri Meng Long'a bu zehri enjekte etmişti. Yani Meng Long herhangi bir şekilde kazara pencereden düşmemişti. Zehirle hayatına son verilmiş, ardından pencereden aşağıya atılmıştı ki kaza gibi görünsün. Üçüncü teori Meng Long'un pencereden itildiği. Bazı bloglarda sosyal medya hesaplarında vesaire demiş olduğum gibi Meng Long'un tutulma izleri olduğuna dair görüntüler yayınlandı. Meng Long'un bu düşmüş olduğu pencerenin kırıklığı, cam filesinin yırtıklığı vesaire bunlara dair görseller paylaşıldı. Bu da insanların bu olayda bir kavga olduğuna inanmasını sağladı. Yani belki de Meng Long o sırada camın önündeyken birisiyle kavga ediyordu. Aralarında bir itişme çekişme oldu. Bu sırada hazır cam önündeyken karşıdaki kişi onu bilerek itti ya da bilinçsiz şekilde kavga sırasında itti. Bunun sonrasında sosyal medyada şöyle şeyler de dolaşmaya başladı. Meng Long'un o gece düşmeden önce birisiyle camın önünde tartıştığına, el kol hareketleri yaptığına dair tanıklar çıkmaya başladı. Ama bu tanıklar da genel olarak sosyal medya tanıkları, yani bir resmiyeti yok. Hatta ben TikTok'ta vesaire şöyle şeyler de gördüm. Birisi normal gece story atmak için çekim yaparken Meng Long'un olduğu yeri çekmiş aslında ve orada Meng Long'un tartışma yaşadığı vesaire görünüyormuş. Yani olaylarda bir gariplik olduğu görünüyormuş. Eminim bu davayı araştıran birçok kişinin karşısına çıkmıştır
olabilir bu video. Ben izledim ama yani çok bir şey anlayamadım videodan. O yüzden yalan yeri de işte bence de evet öyleydi demek istemiyorum. Daha böyle net bir şekilde izleyebilmiş ya da şurada şu vardı ben gördüm diyebilecek varsa bizimle paylaşabilir. Dördüncü teori finansal baskı ve manipülasyon teorisi. Bu teoride aslında şununla ilgili. Bazı spekülasyonlara göre Yu Menglong kara para, kirli anlaşmalar gibi bazı işlerle karşı karşıya kalmıştı. Hatta annesi ve arkadaşına atmış olduğu mesajlar olduğu iddia ediliyordu. Bu mesajlarda bu parayı ben kazanmadım, bu kirli bir para diyordu. Bu bilgiyle beraber insanlar şöyle bir şey de düşünmeye başladılar. Aslında dünyanın çoğu yerinde olduğu düşünülen ama Asya'da ve Çin'de çokça rastlanılan bir şey var. Ünlüler arasında ya da işte sanat sektörü mü diyeyim artık sahne sektörü mü diyeyim arasında gizli bazı anlaşmalar vardır. Bir şeyler yaşanır ama asla konuşulmaz. Ne olduğundan bahsedilmez ve Menglong böyle bir şeye denk gelmişti. Konuşmak istiyordu belki de ama konuşmaması için susturuldu. Beşinci teori aslında Menglong'un annesiyle ilgili bir teori. Olayın yaşanması değil de annesinin neden oğlunu kaza geçirdiğine inandığıyla ilgili bir teori bu. Söylenenlere göre Menglong'un annesi Menglong hayatını kaybettikten sonra bir süre ortalıktan kayboldu. Bu süreçte kayıplara karıştı, hastaneye kaldırıldı, hatta hayatını kaybetti gibi haberler çıkmaya başladı. Menglong'un annesi 16 Eylül'de açıklama yapmıştı ya. İşte bu açıklama geldiğinde insanlar da şunu söylediler. Bu işte kayıp olduğu süreçte kadın kaçırıldı, belki işkence gördü, belki tehdit aldı, belki sevdiği başka kişilerin de işte hayattan koparılacağını inandığı için medya önünde zorunlu bir şekilde oğlunun kaza geçirdiğine inandığını söylemek zorunda kaldı. Yani kadının tehdit edildiği için bu sonu kabul ettiği söyleniyor. Hatta iddiaya göre hani demiştim ya Menglong kara para vesaire gibi ailesine bir mesaj atmıştı. Burada beni tehdit ediyorlar, benim hayatıma son verecekler gibi şeyler de yazmıştı. Yani uzun süredir belki de adam tehdit alıyordu, ortadan kaldırıldı ve susturmak için bu sefer annesine yöneldiler. Onu tehdit etmeye başladılar. Bir teori daha var. Bu da politik komplo. Bazı kişiler Menglong'un yine öğrenmemesi gereken bir şey öğrendiğini ama bunun eğlence sektörü de değil de devlet işleriyle alakalı ya da siyasi kişilerle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ve tabii ki bunun bilinmesi siyasiler tarafından istenmiyordu. Bunun duyulmasından korkuyorlardı. Menglong'u susturabileceklerinden emin olamadıkları için de onun hayatına böyle şaibeli bir şekilde son verdiler ve kaza süsü verdiler. Ama bu anlattıklarım hepsi altını tekrar çizeyim. Teori. Yani bilemiyoruz. Bunları resmi olarak kanıtlayabilecek bir şey aslında yok. Resmi kanıt diye de özellikle belirtiyorum. Çünkü biz ne kadar teori üretirsek üretelim işte Çin hükümeti, Çin polisi hatta Menglong'un annesi bunun kaza olduğu konusunda ısrarcı. Resmi kayıtları bu şekilde geçti. Ama buna yani o kadar kimse inanmıyor ki. Menglong'un oyuncu arkadaşları da aslında buna inanmadılar. Mesela aktör Sun Lin Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Yani Weibo da Asya'da özellikle Çin'de çok kullanılan bir sosyal medya. Menglong'un hayranları işte bu işin peşini bırakmaz, adalet için mücadele eder. Adalet gecikse de elbet gelir tarzında bir paylaşım yaptı. Ama bu paylaşım daha sonra silindi. Sonrasında Sun'nin bir akrostiş yazdı. Bu akrostişi birleştirdiğinizde Menglong için adalet gibi bir şey çıkıyordu yani baş harflerinden. Ve sonra bu da kaldırıldı. Yani Menglong'un davasında Sun'nin ses çıkarmaya çalışıyordu ama o da engelleniyordu. Zaten işte bant daraltması tarzında böyle Menglong'la ilgili bazı kısıtlamalar da yapılmış hem sosyal medyada hem de işte web sitelerinde vesaire. Sun'nin bu konuda susturulmaya çalışıldığına dair de şöyle bir iddia daha gündeme düştü. Söylenenlere göre Sun'nin bir gün evden çıktığında bu olaylardan sonra işte bir binanın üzerinden Sun'nin kafasına doğru saksı tarzında bir şey düşmüştü. Hatta sonrasında işte hastaneye kaldırılmış, tedavi görmüştü. Bu da kendisine aslında bir uyarıydı. Yani bu şekilde devam edersen senin de sonun iyi olmayacak diye bir uyarıydı. Bir başka kişi ise Lee Tingze'ydi. Lee Tingze de bir aktör ve kendisi de yapmış olduğu canlı yayınlarda açık bir şekilde
Meng Long'un kazara hayatını kaybetmediğine dair bir şeyler söyledi. Yani bence bunu ima ediyor. Çünkü söylediği şeylerde işte o gece o evde yemek yiyen kişiler kimdi? Onlar artık çıkıp konuşsunlar, gerçeği gizlemesinler gibi çağrılarda bulundu. Yani o da Meng Long için aslında bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bir de Fan Shiki meselesi var. Fan Shiki anladığım kadarıyla sosyal medyada geçen şeylere göre o gece Meng Long'un yemek yediği kişilerden bir tanesiydi. Yani o da Meng Long'la aynı evdeydi ve Meng Long şaibeli bir şekilde hayatını kaybettiği için Fan de çıkıp hani böyle böyle oldu, Meng Long için adalet, o gece yanlış şeyler yaşandı vesaire demediği için bu olayın içerisine karışan ya da örtbas eden kesimden birisi olduğu düşünülüyor. Bu yüzden insanlar Fan'i de boykot etmeye başladılar. Hatta Fan işte bir konser yapacaktı ve bu konseri iptal edildi. Anladığım kadarıyla buna işte Fan'in sağlık sorunları var, o yüzden konseri yapamıyoruz gibi bir açıklama yapılmış ama asıl sebebinin boykot sebebiyle, boykot yüzünden işte biletlerinin satılmamış olması olduğu iddia ediliyor. Fan ise bu konuda işte sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada kendisinin haksız yere suçlandığını ve bunun psikolojik anlamda gerçekten çok zor bir şey olduğunu, insanların bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Unutmadan şöyle bir şey daha araştırmamda görmüştüm, onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Yu Meng Long'un elinde eğlence sektöründe böyle para babaları diye tanımlayacağımız kişileri rahatsız edecek şeyler içeren bir USB bellek vardı. Bunun içerisinde kaçırmadan kara para aklamaya kadar birçok şeyin belgesi vardı ve Meng Long'un hayatını kaybetmesinin sebebi aslında bu USB bellekti. Çünkü bu para babaları tabii ki böyle bir delili istemiyorlardı ve delille beraber onları elde eden kişiyi de yok etmeye karar verdiler. Bu da bir teoriler kısmında anlatmayı unuttum. Sonda ekleyeyim dedim. Evet, genel hatlarıyla benim bulduğum teoriler, işte daha olabilitesi olan şeyler bunlar da açıkçası. Benden o kadar çok istediniz ki bu davayı. Ben de açıkçası çok merak ediyordum. Çünkü benim de sürekli karşıma çıkıyordu ve araştırdıkça bu işin içinde bir iş var. Kitlesine daha yakın olduğumu hissettim ben de açıkçası. Ama tabii ki yani bilemiyoruz. Belki de gerçekten bir kazaydı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya da işte olayla ilgili farklı teorileriniz var mı? Duymuş olduğunuz başka teoriler var mı? Onları yorumda belirtmeyi unutmayın. Çok medyatik bir dava. O yüzden eminim ki benim bildiğimden farklı bildiği şeyler olan kişiler vardır. Paylaşmaktan çekinmeyin. Ben kendi araştırmama göre, kendi bulabildiğim şeylere göre böyle bir derleme yapmak istedim sizlere. Umuyorum gerçek her neyse açığa çıkar ve gerçekten Meng Long için adalet sağlanmış olur. Bu kadar başarılı, bu kadar düzgün karakterli olarak bilinen birinin bu şekilde hayatını kaybetmiş olması gerçekten üzücü ve hayranlarının, hatta tüm dünyanın neden tepki gösterdiğini çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Evet, bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen like bırakmayı ve hype puanlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.